Hepinize selam. Öyle bir drone'la karşınızdayım ki ne fiyatı Mavic Pro'ya kadar pahalı ne de özellikleri yetersiz. Karşınızda DJI Air 2S. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki özellikleri söyleyip geçmek gibi bir düşüncem yok. Biraz daha yorumu katmak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz ben Mavic Mini kullanıyordum. Mavic Mini'den DJI Air 2S'ye geçen bir kullanıcı olarak yorumlarımı görebilirsiniz. Ona göre almak isterseniz de kafanıza artık soru işaretleri kalmamış olur. Kamera performansına ve özellikle geçmeden hemen bir kutu içeriğine bakalım. Sizi çok sıkmayacağım. Hemen kısa bir kutu içeriğine bakalım. Hemen kumandamızdan başlayalım. Kumandaya baktığımızda DJI Mavic Air'den hiçbir farkı aslında yok. Tek bir detay var. Şuraya bastığımızda ışıklar yeşil oluyor. Mini 2'de de yeşile dönmüştü. Eğer combo paket alıyorsanız karşınıza 3 tane batarya gelecektir. Bir tanesi zaten cihazın üzerine takılı şekilde geliyor. Diğer ikisi de çantamızdan çıkmış oluyor. Şarj adaptörümüz var. Şarj adaptörünü prize bağlayacağımız kablo. Bataryaları üçlü şekilde şarj etmek için bir tane dokumuz çıkıyor. Şimdi karşınızda ND filtreler var. ND filtreler 4 adet çıkıyor karşımıza. 4, 8, 16 ve 32 olmak üzere. Benim tercihim günlük uçuşlarımızda eğer çok fazla ışık yoksa 4'ü kullanabiliriz ya da 8 tercih edebiliriz. Fakat güneşin çok bağrındaysak, yani o kadar çok parlak bir çekim yapacaksak 32'yi de tercih edebiliriz. Ama ben kullanır mıyım sanmıyorum dediğim gibi. Çünkü 32'yi taktığımızda aldığımız görüntü de o kadar karanlık olur. Bu cihaz aslında çok güzel bir özellik. Bunu dolu bir bataryamıza taktığımızda örneğin telefonumuzun şarjı olmayabilir. Şu şekilde takarak bunu bataryalarımıza herhangi bir powerbank olarak kullanabiliyoruz. Kumandamızla birçok telefonumuza, hatta tüm telefonlara takabildiğimiz kablolar. Bunlarla kumandamız arasında telefonla bağlantı kurabiliyoruz. Benim şu an takılı. Kumandaya biraz detaylı baktığımızda şuradaki Mavic Air 2 haricinde tüm dronlarda olduğu gibi antenler yok. Antenler burada telefon tutucularımızın olduğu yerde aslında. Kumandanın üstündeki tuşlara baktığımızda açma kapama tuşumuz var. Fonksiyon, fotoğraf çekme, kamerayı değiştirme, Return to Home, Cine Mod, Normal Mod ve Spor Mod arasında geçebileceğimiz bir tuş yeri alıyor. Üzerine baktığımızda kameramızın açısını, yani nereye bakacağını ayarlayabildiğimiz bir tuş. Fotoğraf ve video kaydına başlayabileceğimiz tuş burada yer alıyor. Aynı şekilde çok güzel bir çanta bizleri karşılıyor. İçine bütün her şeyi sığdırabileceğimiz çok kapsamlı bir çanta. Tabii ki son olarak da asıl kahramanımız drone bizleri karşılıyor. Çok fazla konudan uzaklaşmadan hemen drone'un bir dış görünüşüne bakalım. Önde 2 tane sensör bizleri karşılıyor. Altta sensörlerimiz var. Arkada sensörlerimiz var. Yanlarda sensör yok. Hatta Mavic Pro'dan tek eksik özelliği bana kalırsa bu. Yanlarda sensör olmaması. Onun dışında yeni eklenen önde, yani daha doğrusu yukarıda bir 2 sensör var. Bu sensörlerin asıl amaçları DJI'nin söylediğine göre biz aslında yavaş uçtuğumuzda drone bu şekilde uçuyor. Yani ön sensörlerimizin etrafı algılayabileceği şekilde uçuyor. Ya hızlı gidersek, yani genellikle biz şu şekilde uçmuyoruz aslında. Genellikle şu şekilde uçtuğumuz için ön sensörlerimiz biraz daha aşağı doğru bakıyordu. Bu yüzden tam çevreyi kontrol edemiyordu. Hatta bu yüzden hani telleri olsun vesaire algılayamadığı durumlar oluyordu ve kazalara sebep olabiliyordu. Kameramıza baktığımızda yine metal bir gövdesi var. Mavic Air 2'de olduğu gibi plastik değil, birazdan metal. Fakat Mavic Pro'ya benzediği aksine Hasselblad bir kamera değil, Sony bir kamera. Pervanelerde 2 çeşit geliyor. A ve B olmak üzere 2 çeşit pervanemiz var. Bunları da zaten kutudan direkt görebiliyoruz. Sağında ve solunda olmak üzere 2 giriş var. Bir tanesi Type-C, diğeri de microSD. microSD ile görüntüyü alabiliyoruz. Type-C ile de veri aktarımı, Type-C ile şarj edemiyoruz maalesef. Drone sağ koluna baktığımızda ADS-B logosunu görebiliyoruz. Fakat
Ülkemizde dediğim gibi Avrupa'da genel olarak ADS-B çalışmıyor. Niye eklediler onu tam anlayamadım. Fakat Mavic Pro'ya benzediği aksine Hasselblad bir kamera değil, Sony bir kamera. Kamera demişken kameranın teknik özelliklerine bakalım. Mavic Pro'dan Mavic Air 2'nin en büyük farklarından biri olan 1 inç sensörünün olmamasıydı aslında. Air 2S'de de 1 inçlik bir sensör var. Aynı zamanda 20 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. 1 inç sensörün olması arkadaşlar bizi gece çekimlerinde etkileyecek aslında. Gece çekimlerinde biliyorsunuz biraz daha grenleşme oluyordu. Hatta tam aslında yakalayamıyorduk istediğimiz görüntüyü. Fakat gece çekimlerinde de Mavic 2 Pro'ya göre eksiklerini tamamlamış durumda. Video kalitelerine baktığımızda 4K'da 60 FPS rahatça çekebiliyor. Bunun üstüne bir özellik daha eklendi. 5.4K'da 30 FPS çekebiliyor. Fakat bunu kullanır mısınız derseniz sanmıyorum aslında. Normal günlük kullanacağını 4K'da 60 FPS aslında idealdir. Ve 10 bitlik bir renk skalasına sahip. Bu 10 bit olayını aslında günlük hayatımızda konuşma dilinde fazla kullanmayız. Çünkü 4K çekmek gibi bir hani çok sık kullanılan bir terim değil. 10 bit aslında çok kısaca bahsedeyim. 10 bit ne demek? Fazla da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Mavic Mini ile ben çektiğim bir fotoğraf üzerinden göstereyim sizlere. Mavic Mini ile çektiğim bir fotoğrafı işlemek istediğimde gökyüzüne özellikle baktığımızda gökyüzü örneğini şu yüzden veriyorum. Gökyüzünde renk skalası çok geniş olduğu için özellikle şu an bile gökyüzüne baktığımızda birçok renk tonunu görüyoruz mavinin. Bu yüzden o mavinin renk tonlarını tamamen renk skalasına yayamadığı için Mavic Mini işlediğim zaman çok az da olsa yırtılmalara sebep olabiliyordu. Air 2S ile çektiğim herhangi bir fotoğrafta bunu görmek çok fazla mümkün değil. Çünkü 10 bitlik bir renk skalasına sahip olduğu için işlediğimizde de fazla yırtılmalar görmeyeceğiz. Gece performansını ben de çok merak ediyordum. Hatta bu videonun akşamında muhtemelen gece çekimini yapmayı düşünüyorum ya da yarın da olabilir. Onu zaten ekranda göreceksiniz. Gece çekimleri o kadar çok geliştirildiği söyleniyor. Dediğim gibi 1 inçlik sensör olması zaten gece çekimlerini çok büyük ölçüde etkiliyor. Aynı zamanda zoom yapabiliyoruz. 2x ve 4x zoom yapabiliyoruz. Fakat 5.4K'da 4x tabii çıkamıyor. 1080'de 4x'e kadar rahatça çıkabiliyoruz ama. Mavic Air 2'den farklı iki tane çekim modumuz var. Bir tanesi Master Shot, diğeri de Spotlight. Master Shot'a hemen bir bakalım. Master Shot biliyorsunuz Quick Shot'lara benzer bir şekilde, fakat o özelliklerin birçoğunu birleştirerek hazırladığı bir klip. Bunları yaparken hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. O size klibinizi hazırlıyor. Daha sonrasında onları uygulamadan işleyebiliyorsunuz. Farklı temalar gelmiş. Temaları deneyebilirsiniz. Fakat temaları kullanmak aslında sinematik görüntüyü biraz daha bozuyor bence. Onları alıp kendiniz renk atarsınız, biraz da güzel görüntü oluyor. Hatta bunları da denedim zaten. Göreceksiniz Master Shot'lar nasıl oluyor. Spotlight'a gelirsek, Spotlight aslında çok güzel bir özellik. Temel olarak baktığımızda Spotlight, siz ne hareketi yaparsanız yakın, önceden seçtiğiniz objeyi sürekli kameranız oraya kilitlenmiş bir şekilde takip ediyor. Hani bir Hollywood sahnesi izlersiniz, polisin helikopterinden o suçlunun arabası çok güzel bir şekilde netlenmiş olur. Bunun gibi aslında tam o etkiyi veriyor sizlere. Ne hareketi yaparsanız yapın, objeniz sizin kadrajdan çıkmadığı sürece gimbalınız oraya kilitlenmiş bir şekilde bakıyor. Hızlıca bir takip moduna bakalım. Takip modu geliştirildi. Yani Active Track 3.0 vardı biliyorsunuz. Active Track 4.0'a çıkarıldı. Yani geliştirildi aslında. Active Track 3'ü test etmedim. Sahada nasıl olduğunu bilmiyorum. Çünkü Mavic Air 2'yi kullanmamıştım. Ama Active Track 4.0'da da anladığım kadarıyla oradaki 4.0 bize güvenliği veriyor. Yani takip ederken sizi ya da aracınız olabilir, motorunuz olabilir, kafanız rahat bir şekilde takip edebileceksiniz demek. Bu arada bunu hiçbir YouTube videosunda görmezsiniz, kendim fark ettim. Henüz daha güncellemeyi hazırlarken dün. Araç uçmuyorken ama açık durumdayken fanlarda gerçekten çok yüksek bir ses çıkıyor. Sanırım çok fazla ısındığı için hani soğutmaya ihtiyaç mı duyuyor anlamadım. Ama havalandıktan sonra bu fan sesi ortadan kalkıyor. Ya da pervane sesinden dolayı biraz da onu manipüle etmiş olabilir. Ben fark etmedim en azından. En önemli konulardan birisi cihazın ağırlığı. 595 gram bir ağırlığa sahip olan Air 2 ise Sivil Havacılık Kurumu'nda ehliyet gerektiriyor ve kayıt etme zorunluluğu bulunduruyor. Ve çok konuşulan bir
mevzu var arkadaşlar. 12 kilometrelik bir menzili olduğu söyleniyor, fakat böyle mi derseniz saha testlerinde bu şekilde olmuyor tabii ki. Drone'u detaylı bir şekilde gerek kutu içeriği olsun, gerek uçuş modları olsun, kamera performansı olsun, bu şekilde anlatmaya çalıştım. Çekimlerde şöyle bir fark edebilirsiniz. Genellikle aynı tarzda çekimler yaptım. Farklı bir yere geçemiyorsunuz. Biliyorsunuz tam kapanmaya girdik. O yüzden uçuş izinleri, sokağa çıkma izinleri olsun, çok az bir çekim yapabildim. Ama bundan sonrasında sinematik klipler gelecek. 5.4K'da çekim performansını görebileceğiniz videolar gelecek. Beklemede kalın diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.